Bu seferki küçük bir hikayede zamanın ötesine uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Geçmişin izlerini, geleceğin umutlarını, şimdinin kıymetini ve hayatın sırrını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız hikayemiz başlıyor. Zamanın ötesindeki saat. Saatçi Belya'nın dükkanı, şehrin eski ve unutulmuş bir köşesinde, dışarıdan bakıldığında sıradan, eski bir saatçi dükkanı gibi dururdu. Ancak kapıdan içeri adım attığınızda zamanın büküldüğünü hissederdiniz. Dört bir yanınızı sarmalayan ritmik tiktak sesleri ruhunuzu büyülü bir yolculuğa çıkarırdı. Dükkanın her rafı, her köşesi işlemeli, kadranlı, sarkaçlı, boy boy, çeşit çeşit saatlerle doluydu. Her saat farklı bir dönemin yankısı, farklı bir anın bekçisiydi. Belya'nın bu zaman labirentinde herkesin görmediği, hatta varlığını bile hissetmediği gizemli bir sır, sihirli bir saat daha saklıydı. Bu saat fısıltılarla dolu, zamanın ötesine geçen, sırlarla bezeli bir saatti. Onun tiktakları sadece zamanı göstermez, hayatın sırrını da fısıldardı. Günlerdir derin bir sessizlik içinde uyuyan bu sihirli saatten hiç ses gelmiyordu ki aniden tik-tak sesleriyle çalışmaya başladı. Sesi duyan Belya irkilerek başını kaldırdı ve vitrinin camından içeriye bakmakta olan o genç kadını gördü. Bu Leyla'ydı. Leyla içinde gitgide büyüyen bir boşlukla yaşıyor, geçmişin mutsuzlukları, geleceğin belirsizlikleri arasında sıkışmış bir halde zamanını geçiriyordu. Kendisini hiçbir yere, hiçbir şeye ait hissetmiyordu. Sahi hayatın anlamı neydi? Zaman su gibi akıp gidiyordu ancak küçücük bir an bile onun ruhuna dokunamıyordu. Şehrin eski sokakları arasında düşüncelere dalmış bir halde dolaşırken kendini eski bir saatçi dükkanının önünde bulmuştu. Farkında olmadan adımları onu ta buralara kadar getirmişti. Beyazlamaya yüz tutmuş uzun siyah saçları, hüzünlü ve yorgun bakan siyah gözleriyle bu eski saatçi dükkanının vitrinindeki saatlere hipnotize olmuş gibi boş boş bakıyorken içeriden bir ses duydu. "İçeri gel kızım, çekinme." İhtiyar saatçi onu çağırıyordu. Leyla içeri girdi. İhtiyar saatçi sıcak bir karşılama ile ona duvardaki saatlerini göstererek "Bak, bunların hepsinin bir hikayesi var. Ben burada yıllardır ritmi bozulan bu saatleri tamir ediyorum." dedi. Leyla'nın gözleri Belya'nın gösterdiği saatlerin arasında bir bir dolaşıyorken köşe rafta duran eski antika görünüşlü cep saatine takıldı. Kalbinde bir çarpıntı hissetti. Saatçiye "Bu saat diğerlerinden farklı. Onun farkı ne?" diye sordu. Belya sanki Leyla'nın bu soruyu sormasını bekliyormuşçasına yorgun ve yaşlı göz kapaklarının altında yeşil yeşil parlayan gözleriyle gülümseyerek ona doğru bakıyordu. Sonra saati durduğu raftan yavaşça aldı, elinde çok değerli bir mücevher tutar gibi saati Leyla'ya göstererek "Evet, doğru, bu saat farklı. Bu saat sevgili kızım, zamanın ötesini gösterir. Hayatın sırrını fısıldar. Belki de seni buraya bu saat çağırmıştır. Onunla tanışmaya hazır mısın?" Leyla bu yaşlı ve gizemli adamın ne demek istediğini tam olarak anlamamıştı. Ama yine de saate dokunmak için karşı koyulamaz bir arzu duyuyordu. Hafif tereddüt etse de elini uzattı, parmak uçlarıyla saatin işlemeli soğuk yüzeyine dokunmaya başladı. O an zaman durmuş gibi oldu. Saat Leyla'nın dokunuşuyla canlandı sanki.
kadim bir fısıltıyla ruhuna işledi. Leyla'nın gözlerinin önünde dumanlı, sisli bir girdap açıldı. Girdabın katmanlarında geçmişin anıları ve içinden atamadığı duyguları duruyordu. Pişmanlıkları, keşkeleri, yaşanmamış anları birden akmaya başladı. Rahmetli annesini çok ihmal ettiği için duyduğu pişmanlığın verdiği sızı şimdi onu daha çok sarmalıyordu. Artık annesi yoktu ve telafi de edemiyordu. Bu sızı hiç geçmeyecek gibi yüreğinin derinliklerine çoktan yer etmişti bile. Yıllar önceki ilk aşkı da oradaydı. Duygularını açmak istemiş ama cesaret edememiş, yapamamıştı. Hislerine kalbine gömüp susmayı tercih etmişti. Keşke konuşsaydım düşüncesi, yıllardır zihninde yankılanan bir lanet gibiydi. İşte şimdi de buradaydı. En yakın arkadaşı Ayla'yı gördü. Ne güzel güler eğlenirlerdi. Son tartışmalarının ardından gelen ve yıllarca süren küskünlüklerini hatırladı. Artık görüşmüyorlardı ama Leyla onunla yaşadığı güzel anılarını her hatırladığında onu çok özlüyordu. Girdabın sisli derinliklerinden ona doğru geleceğe akmaya başladı. Geleceğin bilinmezliğinin verdiği kaygı, yanıt bekleyen bilmeceler gibi önündeydi. Aslında her şeyin yoluna girmesi gerektiği yaşlarda. Hala ne yapmak istediğini tam olarak kendisi de bilmiyordu. Bu belirsizlikler onun yüreğini bir ahtapot gibi sarmalamış sıkıştırıyordu. Ya beceremezsem, ya hiçbir şey değişmezse korkusu, ya hep eksik kalırsam endişesi, içinde büyüyen yetişememe, yetersiz kalma kaygısı, onu geceleri uykusuz bırakan en tanıdık misafiriydi. İhmal ettiği, pişman olduğu, tercih etmediği, seçmediği her yol, zihninde bin parçaya bölünüp ya olsaydı diye huzursuzluk veren bir ses olarak fısıldıyordu. Leyla o an saatin onu kendi ruhunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkardığını fark etti. Saat ona bir şey anlatmak istiyordu. Leyla, zamanın o sonsuz akışında geçmişin ve geleceğin katmanları arasında kendini sorguluyordu aslında. Geçmişin yankıları ve geleceğin fısıltıları arasında bir o yana bir bu yana savrulurken kalbinin derinliklerinden doğup kulaklarının içine kadar yankılanan bir ses duydu. Şimdi. Sır şimdi de. Bu anda kal ve hayatı yaşa. Duyduğu bu sesle birlikte sisli girdap aniden yok oldu. Leyla şaşkınlıkla etrafına bakınıyordu ki nerede olduğunu hatırladı. Derin bir uykudan uyanıp gözlerini o saatçi dükkanında yeniden açmıştı sanki. Dışarıdan gelen hafif rüzgarın ve saatlerinin tik-tak seslerini yeniden duymaya başlamıştı. İhtiyar saatçi karşısında durmuş ona bakıyordu. "Duydum," dedi Belya'ya. "Sırrı duydum. Sır şimdi de, bu anda. Dünün gölgelerinde veya yarının bilinmezliğinde değil. Şimdi anladım. Geçmişten öğrendiklerimi yanımda taşıyacağım ama sırtıma yük etmeyeceğim. Geleceğe dair hayaller kuracağım ancak onların esiri olmayacağım. Hayallerimi inşa etmeye şu an başlayacağım. Elimden kayıp gitmeden her anın kıymetini bileceğim, tadını çıkaracağım." Belya onaylayarak başını salladı. Zamanın sırrı sevgili kızım, geçmişten ders alıp geleceğe umutla bakabilmekte. Şimdi de kalıp geleceğini inşa edebilmekte. Çünkü müdahale edebileceğimiz tek gerçek an şimdiki andır. Leyla saati yavaşça Belya'ya verdi. Artık zamanda kaybolmaması gerektiğini, her anını doğru yaşaması gerektiğini biliyordu. Zaman geçiyor ama hayat şimdi de yaşanıyordu. O andan itibaren Leyla'nın hayatı yeni bir anlam kazanmaya başlamıştı. Her anı daha önce tatmadığı bir bilinçle, bir derinlikle yaşamaya karar verdi. Zamanın ötesindeki saat Leyla'ya bir pusula olmuş,
ona hayatının sırrını vermişti. Hayatı nasıl yaşaması gerektiğini göstermişti. Geçmişte sıkışıp kalmamalı, yaşadıklarından ders almalıydı. Geleceğini kaygı duymadan umutla inşa etmeliydi. Ve en önemlisi ise dokunabildiği tek an olan şimdinin kıymetini bilmeli, onu doğru değerlendirmeli ve yaşamın tadına varmalıydı. Çünkü zaman geçiyor, ancak hayat sadece şimdi de yaşanıyordu. Bu küçük hikaye büyük bir yolculuğun başlangıcıydı. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.